Arkadaşlar hepinize selamlar. Gazların son videosuyla tekrar beraberiz. Bu video artık gazların konu anlatım kısmını tamamen bitiriyor. Bundan sonra bir tane de konu sonu soru videosu çekeceğim. Yaklaşık kafamda bir 20 soruluk test var. O 20 soruluk sorularla beraber gazlar ünitesini kapatacağız. Bu kısımdan sonra da AYT'yi bitirip artık ara verip TYT'ye geçmek istiyorum. Malum dönem bitiyor. Dönem bittiğinden dolayı da dediğim gibi TYT'de sıfırdan başlayıp bütün yaz TYT videolarıyla uğraşacağım. Şimdi isterseniz başlayalım. Gazların son kısmında gördüğünüz üzere gerçek gazlar kısmından devam edeceğiz. Biz bugüne kadar hep ideal gazlarla inceledik. Yani şu PV-NRT denklemine uyan gazları inceledik. Şimdi artık gerçek gazlara devam ediyoruz. Gerçek gazlar şöyle, aslında bütün gazlar gerçek. Biz ideal gaz kavramında birkaç tane özelliği sabit tutup sadece 4 değişkeni incelemiştik. Hatırlayın, basınç vardı, sıcaklık vardı, mol sayısı vardı ve hacim vardı. Bu 4 değişkenin birbiriyle ilişkisini incelemiştik. Fakat durum şöyle, bütün gazlar aslında gerçek gaz. Şimdi gerçek gazlara da sözel olarak değiniyor. Burada 2 tane grafik var. Bu grafikleri yorumlamanız gerekiyor. Bunun yanında gerçek ideal gazların gerçek gazlara yaklaştığı kısımları bilmeniz gerekiyor. Şimdi devam edelim. Burada da dediğim gibi bu kısma kadar hep gazların biz ideal olduğunu, gazların arasında itme çekme olmadığını, öz hacimlerinin kendine ait hacimleri ihmal edildiği gazlarla inceleme yaptık. Ama aslında gazlar böyle değil. İlk bilmeniz gereken şey şu. Tüm gazların gerçek olduğu, ideal gaz diye bir şey olmadığı, bu uydurma bir durum olduğu ve tüm gazların gerçek olduğunu bilmeniz gerekiyor. Peki gerçek gazlar ideale yaklaşabiliyor mu? İdeal gaz biliyorsunuz yoktu. Bütün gazlar gerçekti. Ama gerçek gazlar belli durumlarda idealleşebiliyorlar. İdealliğe yaklaşabiliyorlar. Bakın, ideal gaz olmuyorlar. Bu da ÖSYM'nin kullandığı durumlardan biri. İdeal gaz yok. Ama gerçek gazlar bazı durumlarda ideal gaza yaklaşabiliyorlar. Bunu 4 kavram altında inceleyeceğiz. Unutmayın, sizden bir ricam. Eğer ki bir gaz ne kadar hızlanırsa, Grand difüzyon yasasını hatırlayın. Bir gaz ne kadar hızlanırsa o kadar idealliğe yaklaşacak. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bakın, iki gaz yan yana geçerken etkileşmesi lazım. Eğer etkileşiyorsa gerçek gaza yakındır. Etkileşmiyorsa ideal gaza yakındır. Şimdi burada da şu çıkıyor karşınıza. Eğer ben bir gazın sıcaklığını arttırırsam gaz hızlanacaktır. Kinetik enerjisi artacak ve gaz tanecikleri hızlanacaktır. Bundan dolayı daha hızlı yan yana geçtikleri için birbirleriyle etkileşemeyecekler ve gerçek gaz idealliğe yaklaşacaktır. Eğer ki daha küçük molekül kütlesine sahipse, daha hafifse, örnek benim elimde diyelim ki büyük bir taş var. Benim bu taşı atmamla küçük bir taşı atmam arasında fark vardır. Küçük taşı daha uzağa atarım. Neden küçük taşı daha uzağa atabiliyorum? Değişen tek şey taşın kütlesidir. Eğer taş küçülürse böyle bir durumda daha az enerjiyle daha uzağa atabileceğimdir. Bundan dolayı eğer molekül kütlesi ne kadar küçülürse gaz o kadar idealliğe yaklaşacak. Çünkü az önce bahsettiğim gibi gaz birbiriyle etkileşemeyecek. Apolar tanecikler olma. Şimdi burada da şunu düşünebilirsiniz. İki tane silgi düşünün. İki tane silginin yan yana geçerken etkileşmesi mi daha olasıdır? Daha kuvvetlidir? Yoksa iki tane mıknatısın mı? Farklı kutuplarda bulunan iki tane mıknatısın mı etkileşmesi daha çoktur? İşte bu durumda mıknatıs daha çok dersiniz. O zaman benim taneciklerim ne kadar apolarsa o kadar tanecikler etkileşemeyecek. Etkileşemediklerinden dolayı gerçek gaz ideal gaza yaklaşacak. Ve son kısım düşük basınç. Düşük basıncı hacimle beraber inceleyelim. Örnek şöyle bir tane, buraya pistonlu bir kap çizeyim. Kabım V'de olsun. Bu V'de diyelim ki H2 gazı olsun. Örnek. Eğer ben V'yi 2V'ye çıkarırsam hacim genişleyecektir. Genişlediğinde basınç düşecektir. Burada da zaten bana düşük basınç diyor. Basınç düştüğü için hacim genişledi. Hacim genişlediği için gaz tanecikleri artık birbirinden uzaklaştı. Yani şuradaki mıknatıs örneğini düşünün. Bu mıknatıslar yan yana geçtiğinde mi daha fazla etkileşir? Yoksa birbirinden uzak olarak geçtiğinde mi? İşte bu durumda da ben düşük basınçta gazlar hareket edebilecek daha fazla alan buluyor. Bundan dolayı birbirleriyle etkileşemiyorlar. Etkileşemedikleri için de bu sefer birbirlerine etki kuramıyorlar ve gazların gerçek gazdan ideal gaza doğru gidiyor. Gelelim şuna.
Burada bir grafik var demiştim dersin başında. Bu grafikleri yorumlayabilmeniz lazım. Bakın sayısal işlem yok. Sadece sizden grafikleri yorumlamanızı istiyor. Grafik nereden doğuyor ona bir bakalım. Bizim PV NRT denklemimiz var. Burada 1 mol gaz için, ideal gaz için denklemi yazdığınızda N1 oluyor. Bu tarafı buraya atarsanız PV bölü RT 1'e eşit oluyor. Bu da bir grafikte doğruya denk geliyor. Yani sizin şurada çizdiğiniz PV bölü RT basınç grafiğinde buradaki doğru ideal gaz doğrusu olarak adlandırılıyor. Grafiği iki farklı şekilde senden yorumlamanı istiyor. Bir, aynı gazın farklı sıcaklıklarda ki durumu. Bakın yüksek sıcaklık gazları idealleştiriyor dedik. Şimdi burada aynı gazın, CH4 gazının farklı sıcaklıklarda idealliğini inceliyorsunuz. Burada 200 Kelvin, 500 Kelvin ve 640 Kelvin'de gördüğünüz üzere sizin buradaki eğriniz doğruya doğru kapanıyor. Yani senin gazın daha fazla idealleşmeye başlıyor. O zaman şu yorumu yapabilirim. Eğer ki buradaki doğruya, şu grafiği yorumlamak adına, buradaki doğruya, buradaki eğrilerim ne kadar yaklaşıyorsa benim gazım o kadar idealleşiyor. Tek dikkat etmem gereken şey bu. İdeal gaz doğrusuna ne kadar yaklaşıyorsa o kadar idealleşecek. Sana ne gibi bir soru soruyor burada? Diyor ki mesela örnek şu basınçta, burası diyelim ki 100 atm olsun. 100 atm basınçta gazların ideallikleri birbirine yakındır diyor. Grafiği yorumladığın zaman burada gördüğün gibi 3 sıcaklıkta da burada bir düğüm oluştuğunu, gazların ideallerinin birbirine yakın olduğunu görebiliyorsun. Senden ikinci yorumlamanı istediği şey şu. Farklı gazların basınç durumunda idealleşmesi ya da idealleşmemesi durumu. Gene buradaki doğruya göre hareket ediyorsunuz. Buradaki doğruya, buradaki eğrilerim ne kadar yakınsa o gazlar o kadar ideal. Örnek şöyle bir yorum yapabilirim mesela. Basınç arttıkça gazlar ideallikten sapar. Çünkü bakın buradaki doğrudan sapıyor. Mesela aynı basıncı alalım. Burası gene 100 atm olsun. Ben eğer şöyle bir ifade kullanırsam 100 atm basınçta C2H4 gazı O2 gazına göre daha idealdir dersem böyle bir durumda C2H4 gazı O2'ye göre daha idealdir yorumu yapabilirim. Çünkü bakın buradaki eğri buradaki doğruya daha yakın. Anlaştık. Devam edelim. Bölümle alakalı ikinci kısma geçelim. Bu kısımda bu sefer faz diyagramları var. Bu faz diyagramları önemli arkadaşlar. Faz diyagramlarından soru geliyor. Şöyle ki burada tekrar başka bir grafiği yorumlamanı istiyor senden. Bir kere başlayalım. Bu grafikte bilmeniz gereken yerler var. Bu bir Y şeklinde bir grafik. Pardon. Bu bir Y şeklinde grafik. Eğer sana şu katı sıvı buharı vermezse senin bunu yazabilmen lazım. Burası katı. Y'nin çatal kısmı sıvı. Alt tarafı buhar. Bakın burada gaz demiş bir de. Onu da biraz sonra tartışacağız. Bir de gaz kısmı. Yani senin bu Y'yi ilk önce yazabilmen lazım. Şimdi gelelim şuraya. Burada neyi bileceksiniz? Bir kere şu O noktasını yani şu çatalın birleştiği yeri bilmeniz lazım. Burası üçlü noktadır. Üçlü nokta nedir diyorsanız üçlü nokta şudur. Üçlü noktada madde hem katı hem sıvı hem gaz halde bulunabiliyor. Yani üç fiziksel hali de şu O noktasında bulunabiliyor. İlk bilmeniz gereken şey şu. 2. Biz bugüne kadar hep gaza, buhara aynı şey gözüyle baktık ama aslında bunlar aynı şeyler değil. Neden? pK kritik basınç, TK kritik sıcaklık diye iki kavram var. Ve bunların kesiştiği C noktası kritik noktadır. Kritik noktanın önemi ne? Malum biliyorsunuz gazlar sıvılaşabiliyor. Örnek bir çakmağın içindeki baktığınız zaman çakmağın içinde bir sıvı görürsünüz. Ama bu sıvı çakmağın düğmesine bastığında sıvı olarak çıkmaz, gaza dönüşür. Çünkü neden? Oradaki gaz basınçla sıvılaştırılmıştır. Eğer basıncı ortadan kaldırırsanız bu sefer gaz, sıvı tekrar gaza dönüşecektir. Şimdi gelelim şu noktaya. Eğer ki ben kritik noktanın kritik sıcaklıktan daha yüksek bir sıcaklıkta örnek şu noktaya gelirsem bu noktada artık ben sadece basınç ile hiçbir basınç altında gazımı sıvılaştıramıyorum. Burayı anladık mı? Tekrar ediyorum bakın. Eğer kritik noktayı aşan bir sıcaklıktaysam örnek diyelim ki kritik sıcaklığı 300 Kelvin
Ama bu noktada ben artık 400 Kelvin'deyim. Ben artık 400 Kelvin'de ne kadar basınç uygularsam uygulayayım bu gazı sıvılaştıramam. Ne yapmam lazım? Basıncın yanında sıcaklığı da düşürmem gerekiyor. Kritik sıcaklık dediğim şey bu. Burası OB eğrisi katının sıvıya ki biz buna erime diyoruz. Sıvının katıya ki biz buna donma diyoruz. Bundan dolayı şu OB eğrisi donma erime eğrisidir. Donma erime noktalarını bu eğri üzerinden takip ederim. Şu OC eğrisi sıvının buhara ya da gaza ki biz buna buharlaşma diyoruz. Ya da geriye gazın sıvıya dönüştüğü kısımdır ki biz buna da yoğuşma diyoruz. O zaman bu buharlaşma yoğuşma eğrisidir. AO eğrisine baktığınızda bu sefer katının doğrudan buhara geçtiği süblimleşme olayı, buharın da doğrudan sıvıya uğramadan katıya geçtiği kırağılaşma olayının olduğu eğridir. AO eğrisine de süblimleşme kırağılaşma eğrisi diyorum. Şimdi bunları bilmen lazım. Neyi bilmen lazımmış? Bir, üçlü nokta. Mutlaka bilinecek maddenin 3 halde burada var. C noktası kritik nokta. Basıncı kestiği yer kritik basınç. Sıcaklığı kestiği yer kritik sıcaklık. Bunlar da bilinecek. Kritik sıcaklığın önemine, kritik sıcaklıktan yüksek herhangi bir sıcaklıkta artık benim gazım ne yapıyor? Basınçla sıvılaşamıyor. Bunun yanı sıra bu grafikte dediğim gibi bu noktaların yanı sıra sizden yorum isteyecek. O yorumlara da beraber bakarız. Az önce eğrilerden bahsettik zaten. Burada eğrilere ait notları bulabilirsin. Süblimleşme, kırağılaşma, erime, donma, buharlaşma, yoğuşma eğrisini tekrar burada notlardan takip edebilirsin. Tekrar edeyim. Bu kısımda yani gazlara ait bu kısımda artık işlemsel soru yok. Burada sana artık tamamen yorumsal grafikleri okumaya ait sorular soruyor. Onun için bir kere grafik okumayı öğrenirsen de AYT'de rahat edersin. Gelelim şu soruya. Örnek soruda bize ne sormuş? Gördüğün gibi bir faz diyagramı var. Hemen faz diyagramının bilgilerini bir hatırlamaya çalış. Katı var, buhar var, sıvı var. O önemliydi, C önemliydi, kritik noktaydı, üçlü noktaydı. Öncüllere bakalım hangisi doğrudur diyor. 7,4 atm basınç, eksi 44 santigrat derece sıcaklıkta katı sıvı ve buhar hali bir arada bulunur demiş. 7,4 atm burada. Eksi 44 santigrat derece sıcaklık da burada. Bunların kestiği yer gördüğün üzere O noktası. O zaman burası üçlü nokta. Üçlü noktada zaten katı sıvı, gaz, buhar hali bir arada bulunmuyor muydu? Evet, o zaman birinci öncülün doğrudur. Normal şartlar altında sıvı halde olamaz diyor. Normal şartları bilmen gerekiyor. NŞA'yı bir hatırla. 0 santigrat derece sıcaklıktı ve 1 atm basınçtı. Bu normal şartlar altında. Bunu zaten bilmen gerekiyor. Hazır değinmişken bir de OŞA'yı hatırla. O da şartlar altındaydı. Bu da 25 santigrat derece sıcaklık. Basıncım değişmiyordu. 1 atm'ydi. Bana diyor ki bu NŞA altında sıvı halde bulunamaz diyor. Benim ne yapmam lazım? İlk önce 0 santigrat derece sıcaklığı bulmam lazım. 0 santigrat derece eksi 44 burası, 37 burasıysa aşağı yukarı herhalde burası olur. Bakalım 1 atm basınca. Burası 7,4 ise 1 atm'de aşağı yukarı herhalde burası olacaktır grafiğe göre. Böyle bir durumda bak bakalım senin madden sıvının olduğu bölüme geliyor mu? Yani senin şu noktan sıvıya denk gelebiliyor mu? Gelemiyor. Sıvıya denk gelebilmesi için çünkü 7,4'ün üzerinde bir basınç olması lazım. O zaman normal şartlar altında sıvı halde bulunamaz ifadesi doğru olur. Gelelim şuraya. 7,4 atm üstündeki basınçlarda süblimleşme gözlenmez diyor. Süblimleşme neydi hatırla? Katının buhara dönüştüğü, sıvıya uğramadan. 7,4'te bak bakalım şöyle. 7 virgül üstündeki herhangi bir basınçta örnek şurada. Senin burada süblimleşmen mümkün mü? Burada kesiliyor süblimleşme. Burada mutlaka sıvıya uğraman lazım. Hangi sıcaklıkta olursa olsun senin geçişin önce sıvıya sonra buhar olacaktır. Süblimleşme gözlenmez ifadesi de doğru olur. Doğru cevap 1, 2 ve 3 olacaktır. Şu örnek 2'ye bakalım. Örnek 2'de gördüğün üzere bu sefer idealliğe yaklaşmakla, gerçek gazların idealliğe yaklaşmakla alakalı bir soru. Buna göre diyor ki grafiğe göre O2 gazına ait grafiğe bakıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Hatırla ideal gaza çizdiği şu doğruya ne kadar yaklaşırsa benim eğrim benim gazım o kadar idealleşiyor. Yorum demiş ki mutlak sıcaklık arttıkça şu
O2 gazı idealliğe yaklaşır. Bunu görebiliyorum. 200 Kelvin, 400 Kelvin, 540 Kelvin, 800 Kelvin sıcaklık arttıkça senin buradaki eğrin buraya yaklaşıyor. O zaman bu ifade doğru. Yani mutlak sıcaklık arttıkça gazım idealliğe yaklaşıyor. 1. 2. Sabit sıcaklıkta basınç arttıkça O2 gazı idealliğe yaklaşır diyor. Hayır. Mesela buradan 200 alalım ya da 540 alalım. Sabit sıcaklığım olsun. Aldım 540'ı. Benim basıncım arttıkça bu arada adam nereye gidiyor? Bu adam yukarı doğru gidiyor. Yani demek ki ideallikten uzaklaşıyor. Yaklaşır olmaz, uzaklaşır olur. Bu öncül yanlıştır. 800 Kelvin sıcaklıkta O2 gazının basıncı azaldıkça idealliğe yaklaşır. Şimdi 800 Kelvin'e bak. Basınç azaldıkça diyor. Bu sefer basınç bu tarafa gidecek. Bu tarafa doğru gidildikçe 800 Kelvin'de eğri daha çok doğruya yaklaşmıyor mu? Yaklaşıyor. O zaman azaldıkça idealliğe yaklaşır ifadesi doğru olur. Doğru cevap 1 ve 3 olacaktır. Gelelim son olarak Joule Thomson olayına. Joule Thomson olayı önemli bir olay. Bir kere klimaların çalışma prensibi, bütün soğutucu iklimlendirme ünitelerinin çalışma prensibi Joule Thomson olayına dayanıyor. Olay şu, biz bunu aslında günlük hayatta yaşıyoruz. Olay şu, eğer ki, önermem, bir deodorantı yazın üzerinize sıktığınızda serinlik hissedersiniz. Hava soğumaz, hava sıcaktır ama siz serinlik hissedersiniz. Bir. Ya da bir pompayla bir tekeri şişirmeye çalıştığınızda, bir topu şişirmeye çalıştığınızda bu sefer de pompanın ısındığını görürsünüz. Bu da 2. Olay şu. Joule Thomson olayı sana şunu söylüyor. Eğer bir gaz bulunduğu hacimden çok ani bir şekilde geniş bir hacime çıkarsa böyle bir durumda gaz soğur diyor. Eğer ki bir gaz bulunduğu hacimden çok ani bir şekilde dar bir hacime, küçük bir hacime yönlendirilirse bu sefer gaz ısınır diyor. Bakın A gazı var. Piston çok hızlı bir şekilde V'den 2V'ye gelirse buradaki A gazı soğuyor. Neden diyorsan konu zayıf etkileşimlerle alakalı. Kap ısıca yalıtılmış. Isıca yalıtılmış olduğu için dışarıdan ısı alışverişi yok. Gaz tanecikleri baktığınız zaman burada moleküller birbiriyle zayıf etkileşimler halinde bağlı. Sen bunu normalde eğer geniş bir hacime giderse buradaki gaz taneciklerin birbirinden uzaklaşması lazım. İşte bu uzaklaşmayı yapabilmesi için de şu bağın kırılması lazım. Kırılması için de bu sefer dışarıdan enerji alması gerekiyor. Dışarıdan da enerji alamıyor. Böyle bir durumda şu gerçekleşiyor. Gaz kendi kinetik enerjisini bağları kırmak için kullanıyor ve kinetik enerjisini harcadığı için gaz soğuyor. Joule Thomson olayı dediğim gibi bu olay. Eğer ki tekrar ediyorum bir gaz molekülü dar bir hacimden, küçük bir hacimden ani bir şekilde büyük bir hacime çıkarsa soğuyor. Bakın deodorantını düşünün. Deodorantın elinizdeki tüpü sıkıyorsunuz. Tüpün içindeki gaz bir anda geniş bir hacime çıkıyor. Bundan dolayı serinlik hissediyorsunuz. Az önce örnek verdiğim pompayı düşünün. Siz havayı alıyorsunuz pompanın içine ve dar bir siboptan, dar bir dediğim gibi topun sibobundan geçirmeye zorluyorsunuz. Böyle bir durumda yeni bağlar oluşuyor. Bağ oluştuğu için dışarıya enerji çıkıyor. Gazın kinetik enerjisi artıyor. Joule Thomson olayı iç enerjinin harcanması ya da iç enerji kazanımıyla alakalı bir durum. Bu da zaten klimaların çalışma prensibiyle doğrudan alakalı. Siz klimayı bu sistemle soğutuyorsunuz ya da ısıtıyorsunuz. Arkadaşlar burada az önce verdiğim örneklere yazmışım size not olarak. Deodorant kutusu, topun şişirilmesi olayı, burada Joule Thomson olayı, klima buzdolabının çalışması Joule Thomson olayına göre devam ediyor demiştim. Şimdi bu TET ile de alakalı soğutucu akışkanlar. Soğutucu akışkanları bilmeniz lazım. Şimdi gazlar ve sıvılar soğutucu akışkan olarak kullanılabiliyor. Özellikle gazlar. Akışkan oldukları için gazları ve sıvıları kastediyor. Yani burada herhangi bir katılar söz konusu değil. Ortamdan buharlaşırken ısı alıyorlar. Çünkü buharlaşmak biliyorsunuz bağların kırılması durumu. Suyu kaynatırken misal ocağa koyarsınız. Ocakta suyu kaynatırsınız. Isı alır. Buharlaşırken ısı aldığı için biz buna soğutucu akışkan adını veriyoruz. Her madde soğutucu akışkan olarak kullanılamıyor. Özel olarak pron, freon 14, amonyak gibi TET'de de geçiyor bunlar. Bu gazlar soğutucu akışkan olarak kullanılıyor. Şimdi olay şu. Önce bir dinleyin. Örnek şurada bir tane evim olsun. Buraya bir ünite takıyorum. Bu bir pistonlu kap. Öyle düşün. Sonra bu evin
dışına başka bir ünitede başka bir pistonlu kap daha bağlıyorum. Bu da ikinci kap. Şurası basınç azaltıcı bir ünite. Basınç azaltıcı. Şurası da basınç arttırıcı bir ünite. Basınç arttırıcı. Buradaki borular yardımıyla da ben akışkanımı transfer ediyorum. Bakın, eğer ki benim kullanacağım gaz mesela amonyak. Bu oda şartlarında gaz halde bulunuyor. Eğer üzerindeki basıncı kaldırırsam bu sıvı, amonyak sıvısı doğrudan gaza dönüşüyor. Ben amonyağı bu kabın içine koyuyorum. Basıncı arttırıyorum. Amonyak sıvılaşıyor. Sıvılaşınca sıvı amonyağı, bakın şurada sıvı diyeyim. Sıvı amonyağı buraya gönderiyorum. Burada basınç kaldırılıyor. Kaldırıldığı gibi senin sıvı amonyağın buhara dönüşüyor. Bu sefer buhara oda şartlarında gaz halde olduğu için. Bu sefer buhara dönüşünce ortamdan ısı alıyor ve burası soğumaya başlıyor. Sonra tekrar döngüsel olarak amonyak gazını buradaki basınç artırıcı üniteye gönderiyorum. Tekrar basınçla sıvılaştırıyorum ve bunu bir döngü halinde gerçekleştirdiğimde burada her basıncı arttırdığımda gazım sıvılaşıyor. Her basıncı kaldırdığımda da sıvı gaza dönüşüyor. Böyle bir durumda ortam soğumaya başlıyor. Peki benim burada soğutucu akışkan olarak kullanacağım maddelerin özellikleri neler? 1. En basitleri. Bunlar zaten düşünerek bulunabilir. Düşük maliyetli, çevreye zararlı olmamalı. Yanıcı olmamalı. Kritik sıcaklığı yüksek olmalı. Bu neden? Eğer kritik sıcaklık düşükse basınçla sıvılaştıramıyordum, hatırla. Onun için kritik sıcaklığı mutlaka yüksek olmalı. Kaynama noktası düşük olmalı. Neden? Eğer kaynama noktası yüksekse oda şartlarında sıvı halde, gaz halde bulunamaz. Bundan dolayı kaynama noktası düşük olmalı. Oda şartlarında gaz halde bulunmalı. İkisi bağlantılı madde ve basınçla sıvılaştırılabilmeli. Şartlara uygun şekilde kullanılabilmeli. Buna ilave zehirli olmayalı mı ekleyebilirsin. Maliyeti düşük olmalı. Zaten yazmışım buraya. Onu ekleyebilirsin gibi. Soğutucu akışkanların özellikleri TYT için de önemli. Mutlaka bilsen iyi edersin. Arkadaşlar şimdi gazlar ünitesi bitti. Gazların son videosu değil. Az önce videonun başında söyledim. Bununla beraber artık bir tane de soru çözüm videosu ekleyeceğim yakın zamanda. Onunla beraber gazlar bitecek. Bundan sonra da TYT'ye geçiyorum. Abone olmayı unutma. Bu iyiye işaret kanal adına. Güzel şeyler yapacağız inşallah. Anlamadığın yerlerde mutlaka yorumlara hemen dönüyorum zaten. Yorumlara mutlaka sorularını yaz. İstediğin herhangi bir isteğin varsa, şunu da anlat gibilerinden bir şey varsa öyle bir durumda yaz ki ben de ona göre kanalı şekillendireyim. Bu kanal kimya adına, kimyayı sevmen adına kuruldu. Yani hem benim hem de senin. Tanımadığım birçok kişinin öğretmeni oluyorum bu şekilde. Bu da hoşuma gidiyor. Onun için mutlaka olabildiğince etkileşim kurmaya çalış. Şimdilik bu kadar. Gazların soru çözüm videosuyla da beraber olacağız. Ondan sonra inşallah TYT'ye devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Sınava girecek arkadaşlarıma şimdiden başarılar. Tekrar görüşmek üzere.